Tamron 17-28 2.8 diyaframa sahip ultra geniş açı lens. Evet, bu videoda Tamron'un bu lensini inceleyeceğiz hep beraber. Birkaç ay oldu lens piyasaya çıkalı ama benim elime yeni geçti. O yüzden yeni kullanma fırsatım oldu. Kullandıktan sonra da hemen bununla ilgili bir video çekmek istedim. Biliyorsunuz benim elimde zaten Tamron'un 28-75 bir lensi var. O lensi alırken de Sony'nin 24-70-2.8 G Master serisi olan lensiyle kıyaslayarak uzun zaman boyunca araştırma yaparak karar vermiştim. Öyle almıştım o lensi de. Bu lensi de yine geniş açı bir lense ihtiyacım oldu. Farklı dallarda çekim yapmak için, özellikle mimari alanda çekimler yapmak için böyle geniş açı lense ihtiyacım vardı. Uzun zamandır da araştırma yapıyordum. İşte Sony'nin 16-35 f4 lensine de baktım. 16-35 2.8 G Master serisi olan lensine de baktım. Sonradan araştırma yaparken internette karşıma bu lens çıktı. Daha önceden aslında haberim yoktu diyebilirim. Bu lens çıktı karşıma. Bunu biraz inceledim. Görüyorsunuz ki nihayet sonuçta bu lensi almaya karar verdim. Bunun birkaç sebebi var. Bunlardan video içerisinde bahsedeceğim ama ona geçmeden isterseniz öncelikle lensimizi bir tanıyalım. Lensimiz 17-28 mm odak uzaklığına sahip, diyafram değeri sabit 2.8 ve full frame lens. Full frame lens demek ne demek? Siz eğer croplu bir body kullanmıyorsanız, full frame bir body kullanıyorsanız 17 mm'de gerçek 17 mm değeri alabiliyorsunuz. Ama tabii croplu lenslerde ya da croplu bir body'de kullanıyorsanız bu 17 mm bile olsa onun çarpanı var. Mesela 16 mm 24 mm'e denk geliyor. Siz 16 mm'de bile çekiyor olsanız crop faktöründen dolayı onu 24 mm açısıyla görebiliyorsunuz. Bu lensin full frame olması dolayısıyla üzerindeki odak uzaklığı değeri neyse o odak uzaklığını alabilmeniz anlamına geliyor. Sony için üretilmiş bir lens bu lensimiz. Sony body'lerle birebir uyumlu. Dolayısıyla ekstra bir aparat dönüştürücü kullanmanıza gerek yok. Direkt body'ye lensi takabiliyorsunuz. Bu bir avantaj. Dolayısıyla ekstra bir malzeme maliyetinden kurtulmuş oluyorsunuz. 2.8 diyafram açıklığı olması çok büyük avantaj. Özellikle videoda çok büyük avantaj. Çünkü mesela 16-35 f4 lensi kullanabilirsiniz. O da bütçe olarak hemen hemen bu fiyatlarda, bu lensin fiyatlara da daha sonra değineceğim yine. Ama f4 videoda sizi biraz kısıtlayacaktır. Her ne kadar ISO performansı yüksek makineler artık günümüzde yaygın kullanılmaya başlasa da fotoğraftaki gibi bir açıkçası performans alamıyorsunuz ISO'larda, videolarda. O yüzden de 2.8 diyafram olması bizi çok büyük bir dertten kurtarmış oluyor. Özellikle düşük ışıklı bir ortamda çekim yapıyorsak, ekstra bir ışık kaynağımız yoksa bu bizim için çok büyük avantaj oluyor. Lensin yapısı hafif ve oldukça küçük. Muadillerine göre Sony'nin yine bahsettiğim gibi 16-35 2.8 ya da f4 olan lenslerine göre oldukça küçük bir lens. Bu iyi bir şey. Çantada daha az yer kaplaması demek. Dolayısıyla da yanınızda taşırken de zorlanmayacağınız anlamına geliyor. Ağırlığı da 460 gram. Bu da çok avantaj bizim için. Özellikle video çekiyorsanız ve bu lensi video çekiminde de kullanacaksanız ve gimbal kullanıyorsanız gimbal'ın belli maksimum taşıma kapasitesi var. Her gimbal'da bu değişiyor, bu ağırlıklar, ama en hesaplı, en ucuz yolu gimbal'larda bile kullanıyor olsanız 460 gramlık bir ağırlık gayet bizi rahatlatan bir özellik. Dolayısıyla lensi hem video anlamında hem fotoğraf anlamında diğer rakiplerinden oldukça ayıran bir özellik olmuş oluyor ağırlığı. Karbon fiber bir yapıya sahip. Malzeme kalitesi oldukça iyi. Karbon fiber bir yapısı var. Filtre çapı 67 milim. Şöyle göstereyim. Filtre çapı 67 milim. Bu da aslında şöyle iyi oldu. Özellikle Tamron'un 28-75 lensine sahip olanlar varsa Tamron 28-75'in de filtre çapı 67 milim. Bunun da 67 milim filtre çapı var. Dolayısıyla siz o lenste kullanmak için satın aldığınız filtreleri, UV filtre olsun, polarize filtre olsun ya da ND filtre olsun, o filtreleri bu lenste de birebir kullanabiliyorsunuz. Ekstra bir filtre maliyetinden kurtarmış oluyor sizi. O yüzden 67 milim, her iki lenste de 67 milim kullanması Tamron için, Tamron'un daha doğrusu bize sağladığı güzel bir avantaj oluyor.
Değineceğim diğer bir konu lensin üzerindeki halkalar. Bu öndeki halka odak uzaklığı halkası. Ne çok yumuşak ne de çok sert. Tabii benim elimdeki de sıfır bir lens olduğu için onun da biraz katkısı var sertlik anlamında. Kullandıkça zamanla biraz daha hafifleyecektir diye tahmin ediyorum. Ama ona rağmen şu an bile böyle kalsa bile ne sert ne yumuşak, dediğim gibi tam ideal. Arkadaki halkada netleme halkası. Bu odak uzaklığı halkasına göre biraz daha yumuşak. Çünkü daha hassas bir işlem yapıyoruz burada. O yüzden de hiçbir şekilde, yani tek parmakla bile rahatlıkla çok baskı uygulamadan döndürebiliyorsunuz. O anlamda iyi bir iş çıkartmış Tamron. Özellikle birçok lenste bu farklıdır ama Tamron lenslerinde 28-75'te de böyleydi. Bu kısım, yani döndürme halkası, odak uzaklığını çevirme halkası ve netlik halkası birebir aynı seviyede. Bir çıkıntılık yok. O da bir avantaj sağlıyor bize. Ve lensin üzerinde herhangi ekstra bir tuş, herhangi bir işte netleme tuşu vesaire o tarz bir şeyler yok. Sadece netleme halkasıyla odak uzaklığı halkaları var. Lensin kimine göre dezavantaj diyebileceğimiz ama artık günümüzde body'lerin geldiği son teknolojiden dolayı çok da etkisi olmayan, çok da anlamı olmayan bir handikapı var. Lensin sabitleme özelliği yok. Yani titreşim engelleme, titreşim sabitleme özelliği yok. Diğer lenslerde, Sony'nin diğer lenslerinde bu var. Ama bu Tamron lensinde yok. Body'nizde bir 5 eksenli, 3 eksenli görüntü sabitleyici varsa o işi zaten çözüyor. O yüzden de çok ciddi bir eksi olarak görmüyorum ben bunu. Lensimizin bir diğer değineceğim özelliği de odak uzaklığını değiştirdiğiniz zaman lensin içinden bir şey çıkıp girmiyor, uzamıyor. Lensin boyutu değişmiyor. Kendi içinde lens bu işi çözüyor. Şöyle biraz yaklaştırayım. Bakın çeviriyorum ve herhangi bir lensin fiziksel olarak uzayıp kısalma durumu yok. İçerideki mercek öne ve geriye doğru gidiyor. Bu da mesela ne için bize avantaj sağlar? Yine video çekimi yapıyorsak bu lensi kullanarak ve gimbal üzerinde kullanıyorsak, biliyorsunuz gimbal'lar çok hassas dengelerle ayarlanıyor. Bu lens eğer ki fiziksel olarak uzayıp kısalsaydı biz odak uzaklığını değiştirdiğimizde gimbal'daki dengeyi bozacağı için gimbal'ı tekrar her odak uzaklığı için ayarlamak gerekecekti. Bunda böyle bir dezavantaj yaşamayacağız. Tamron 28-75 lenste de bahsetmiştim. Bu lenste de bahsedeyim. Lensimizin objeye olan maksimum yakınlaşma mesafesi 19 santimetre. Birçok makro lense yakın bir değer diyebiliriz. Yani tamam, belki birebir bir makro lens değil. Bu lensi alırken amacımız makro fotoğraflar çekmek de değil zaten ama lensin 19 santimetreye kadar yakınlaşma imkanı vermesi bizim için bir avantaj sağlıyor. Sonuçta icabında istersek makroya yakın fotoğrafları da yine 28-75'te olduğu gibi bu lenste de çekebilme imkanımız var. Lens oldukça keskin. Diğer rakiplerine göre Sony'nin 16-35 f4 lensiyle kıyas yaptığımızda özellikle keskinlik bu lenste çok daha iyi. O yüzden belki işte bu lensleri kullanırken bizim amacımız zaten doğa fotoğrafı çekmek ya da mimari çekimler yapmak olduğu için keskinlik bazen burada çok önemli bir faktör olmayabiliyor. Ama bu lensin fotoğrafları inanılmaz derecede keskin fotoğraflar. O yüzden bu da bize sağladığı artı avantajlardan bir tanesi. Lensimizin diğer bahsedeceğimiz özelliklerinden bir tanesi de şu. Otofokus özelliği çok kuvvetli. Ve Tamron'un ürettiği lenslerin hepsinde 28-75'te de bu lenste de Sony body'lerle birebir uyumlu olduğu için body'lere gelen her yeni yazılımda, güncellemede lens body'ye uyum sağlıyor ve birebir performansı yansıtabiliyor. Bu lensin mesela otofokus hızı çok kuvvetli. Hem hızlı bir fokus sistemi var hem de motor oldukça sessiz. Herhangi bir ses duymuyorsunuz. Fotoğraf çekiminde bu ses bazen rahatsız edebiliyor insanları ama video çekiminde bu çekilmez bir hal alıyor. Çünkü video sesinin içerisine bazen otofokus sesi karışabiliyor. O yüzden bu lenste böyle bir otofokus sesi de olmadığı için yine bize avantaj sağlayan özelliklerinden bir tanesi. Lensin bayonet kısmında şöyle gördüğünüz bir
halka var. Biraz yaklaştırayım. Şurada bir halka var. Bu halka yağmurda vesaire bir ortamda çekim yaptığınızda su sızdırmama özelliği sağlıyor. Hiçbir şekilde lense ya da body'ye bir su sızması, bir sıvı teması vesaire olmuyor. Aynı zamanda bu halkalardan lensin içerisinde de 3 tane var yanılmıyorsam. Özellikle şu halkaların netlik halkası ve odak uzaklığını ayarladığımız halkaların olduğu bölümlerde de bu gri halkalardan var. O da mesela işte tozdu vesaireydi. Lensin içerisinde hiçbir şekilde dışarıdan bir şey girmesini engelliyor. Ben bu lensi videonun başında da bahsettiğim gibi mimari bir çekim yapacağım için satın aldım. Böyle bir proje var elimde. Onun çekimini yapacağım. O yüzden satın aldım. O maksatla kullanacağım bir lens ama hiçbir şekilde sadece orada kullanacağım bir lens olarak bakmıyorum. Çünkü çok fazla artısı var. Çok fazla ek özelliği var. Bu lensle ileride yine portre serisi çekimlerimden yine bir tane daha yapmayı planlıyorum. Orada da lensin birebir portreler üzerindeki performansını da size gösterme niyetindeyim. Şimdilik lensle ilgili bahsedeceğim noktalar bunlar. Fiyat olarak size bahsetmem gerekirse şu an fiyatı tahmini 6500-6750 TL civarında. Resmi distribütöründen 5 yıllık garantili bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Fiyatlar da o düzeyde. Dediğim gibi ben Tamron'a oldukça ısınmaya başladım. 28-75 lensten sonra 17-28 lensine de sahip oldum ve oldukça mutluyum. Özellikle kullandığım 28-75 lensten çok mutlu olduğum için yine hiçbir şekilde çekinmeden, korkmadan bu lensi satın aldım. Umarım sizin için de açıklayıcı bir video olmuştur. Dediğim gibi lensi daha çok yeni aldım. O yüzden de hemen bu videoyu çekmek istedim. Artılarından, eksilerinden biraz bahsetmek istedim. Lensi deneyimlediğimde, sahada kullandığımda da saha performansı ile ilgili mutlaka bir video gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.